Osman Aslan'ın Amerika planları nedir? İleride nasıl bir Osman Aslan göreceğiz biz? Amerika'daki kalmamın, yaşamamın sebebi tek sebebi şu an ekonomi. Şu anda meslek olarak yani bizim yapabileceğimiz bence Amerika'daki en fazla para kazandıran iş. Bu işe devam edip ondan sonrasında ise bir Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum. Bir tır okuluna ortak olduk. Evet. Yemek yemeye gittik bir yere. Abi bir tane kız geliyor öyle karşıda. Şöyle ağzı açık geliyor, tamam mı? Ya sen şu salak salak videolar çeken çocuk değil misin ya dedi. Taco Bell sponsorluğunda Amerika'daki tır günlükleri defterimizin bugünkü bölümünde YouTube'un en sevilen isimlerinden, Amerika'daki YouTuber'ların en çok izlenenlerinden birisi olan Osman kardeşimiz bizimle. Hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Sabahki yükümüzü bıraktık. Şimdi de yeni yük almaya gidiyoruz. Yaklaşık bir haftayı bir tık geçti. Evet. Osman kardeşimle beraber eğitimdeydik. Çok şeyler konuştuk. Çok güzel geçti. Hem eğlenceli hem öğretici. Hem ben öğrendim hem sen öğrendin. Bayağı iyi geçti bence. İlk olarak o zaman eğitim sürecin nasıldı? Neler öğrendin? Bunlarla başlayalım hocam. Kendimi garip hissettim. Vallahi hocam güzeldi yani. Reefer'dan, buzluklu kasadan farkı bekleme sürelerinin az olması çok büyük bir avantaj. Aslında dezavantaj olarak gücümüzü çok fazla kullanmamız gerekiyor. Fakat bu aslında dezavantaj gibi görünse de bence bir avantaj da aynı zamanda. Çünkü dinç olmak lazım. Sürekli oturuyoruz zaten. Arada bir çıkıp falan filan. Mesela kollarımın genişlediğini falan hissettim. Bir biceps verir misin? Yani baksana hocam. 46 santim oldu kollarım. O yüzden aslında böyle hareketli olmak daha dinç tutuyor gibi insanı. Güzeldi. Yani eğlenceliydi. İnşallah Öyle. son yükümüzü de teslim ettikten sonra kendi tırına da geçtik. İnşallah. İnşallah, eyvallah. Yavaş yavaş her şeyi halletmiş oluruz. Açıkçası gerçekten benim geçmemin en büyük sebeplerinden biri de oydu. Çünkü Reefer'da yani bekleme sürelerini de geçtim artık. Sürekli otur sür. Hani günde 20 dakika bile yürüyemiyordun yeri geliyordu. Bir de şimdi bazen şunu düşünüyordum, işte ya spora gideyim falan ama Evet. hani halin kalmıyordu. Onun Tabii. için açık kasa o yönden çok iyi. Tabii ki herkes yapacak diye bir şey yok. Artısı eksisi var. Evet hocam. Şimdi bir diğer soru olarak biz bugün böyle biraz sohbet muhabbet babında konuşacağız. Böyle biraz sohbet edeceğiz. Kafamızda birkaç konu var zaten. Onları konuşuruz. Şimdi ben yeni bir YouTuber olarak şimdi 10-12 videom falan olacak herhalde bu video ile beraber. Hocam ilk başladığın zamanları düşün. Nasıldı? O zamanlar zorluklar neydi? Ya da o zamandan bu zamana değişiklikler ne? Çünkü şu an bayağı izleniyor. Anladın mı? Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Güzel. Şimdi ben ilk YouTube'a başladığımda Türkiye'de başladım. Yani Türkiye'de başladım derken 2 tane video attım. Çünkü Amerika'ya geleceğim için yeni bir sayfa açıp hem YouTube hesabımla beraber buradaki hayatı da çekeyim vesaire gibi kafamda kurdum. İlk YouTube hesabımı açtım. Work and Travel'daki işte vize muhabbetlerini falan anlattığım bir videoları paylaştım. Tabii ki 70 kişi falan izlemişti. Yani. Evet, 70 kişi 60 kişi falan izliyordu. Ben de böyle Facebook kanallarından karşılıklı abone olma şeyleri var böyle, tamam mı? 7-8 tane Gmail oluşturdum. Mesela 7 vs 7 diyorum adamla. 7 abone o bana oluyor, 7 abone. Öylelikle kanalımı 100 aboneye getirdim. Sonrasında da YouTube AdSense'ten ilk 2 videoma reklam bastım. 20-30 lira bir şeydi o zamanlar bak. 1000 izlenme falan almıştım karşılığında. Böyle 1000 ikisi de 1000 izlenme falan olmuştu. O zamanlar onun çok az bir şey etkisi olmuştu. Ondan sonrasında ise Amerika'ya gelip işte Work and Travel'daki başımdan geçen olayları anlatıp yine 300 izlenme, 200 izlenme. Yani hatırlıyorum ben ilk videolarım falan böyle 500, 700, 800. Kendimle kıyasladığım zaman aslında senin videoların bence gayet iyi izleniyor. Tabii ki bunda tırın da avantajı var. İzleyicilerin tırı sevmesi, Amerika'daki yolları, tır kazançları, tırcılık hayatı vesaire, bunların da avantajları var. Fakat sorun şu, artık herkes YouTube çekmeye başladığı için ve bu zamanda da YouTube'a başladığın için aradan sıyrılabilmek için bazı şeyleri bir tık daha farklı yapabilmek lazım. Bunun için de işte kafayı kullanmak, daha iyi bir editör, daha iyi bir content, daha iyi bir içerik vesaire gibi şeyler lazım. Hocam teşekkür ederim. Aa, güzel açıkladım ha. Vallahi çok. Ben böyle konuşabiliyor muyum? Vay canına. Vallahi hocam işte ya biraz da vlog tarzı çekimde hani kafaya koyuyorum. Beni videoları izledin zaten. Hani daha doğaçlama, hani böyle bir plan da yapıyorum kafamda ama mesela bir videoyu diyorum ki tamam bunu böyle çekerim diyorum. O an bir şey oluyor mesela, hiç bozmadan oradan devam ediyorum ama videonun konusu değişiyor falan, öyle şeyler oluyor. Güzel Ya oldu. tırcılıkta ister istemez mesela yük iptal oluveriyor o zaman. Başka bir şey çıkıveriyor aynen. Videon yarıda kalıyor. Sonra kafanda kuramıyorsun vesaire. Ama mesela bir şey söylemem gerekirse
bilmiyorum haddime mi değil mi ama Estağfurullah. bu yeni başlayanlara veya şu an YouTube'da içerik üreten insanlara ders olması niteliğinde bir video çekme niyeti varsa ve YouTube yapma niyeti varsa öyle çekeyim de atayım havasında değil de böyle bir işi yapıyorsan bence iyi yapmalısın. Evet. Ona özen göstermelisin. Kaliteli bir ürün Tabii, çıkarmalısın. kaliteli bir şey. Onun için ilgilenmelisin. Çünkü çok fazla Amerika'ya gelip de YouTube'a başlayanlar, ya havaalanından gelip direkt başlayan çok fazla insan var. Tamam, onlara lafım yok kesinlikle. Ama herkes aynı şeyleri yapıyor artık. Evet, artık herkes aynı Evet. şeye dönüyor bir yerde. O da bir zaman sonra artık işin biraz cılkını çıkarmaya başladı. O yüzden daha farklı şeyler yapmak lazım ama Amerika'da da ne kadar farklı şeyler yapabilirsin bir yandan hayat mücadelesi devam ediyorken orası da tabii ki şüpheli. Ya aslında biraz gözü açık olmakla alakalı. Mesela şey vardı. Geçen UFC maçına gittim. Onun bir videosunu çekmiştim. Ya abi ya tabii ki çok güzel çekim yapamadım. Orada benim aptallığım da vardı. Yeni işte Ya neyi çekeceğimi bilmiyorum falan filan ama olur hocam. hani böyle bu tarz etkinlikler Amerika'da çok fazla var. Mesela şu an hazırlık maçları oynanıyor. İşte Barcelona, Real Madrid, Manchester City hepsi Amerika'da şu an. Evet. Ya da ne bileyim işte çok ünlü DJ'ler geliyor. Çok büyük etkinlikler oluyor. Hani bunlara da gidip bunları çekebilirsiniz. Ama şöyle de bir şey oluyor. Ama hocam. izlenecek mi? Tam onu diyecektim. Hani madalyonun diğer yüzünde de şöyle bir şey oluyor. İnsanlar mesela benim kanalımın en az izlenen videolarından biridir UFC maçı. Hani insanların umrunda oluyor mu mesela? Bana geldiğimden beri NBA maçına git diye mesaj geliyor. Gitmiyorum. Neden? İzlenmeyecek biliyorum çünkü. Nasıl izlenir? Mesela DJ geldi, sağlam bir etkinlik, gittin. Abi sen orada twerkleri bilmem neleri langır langır orada. Herkesi çekersen. Ya o zaman izlenebilir ama diğer türlü de dümdüz gittin, çektin falan filan. Ya çok daha tercih edilmiyor ya o Evet, konular kesinlikle. açık konuşmak gerekirse. Ya çok bilmiyorum, çok ince bir çizgi oluyor yani arada. Evet. Neyse hayırlısı olsun aklınıza. Biz çekmeye devam. Aynen. Elbet birileri izlenir yani. Peki hocam, Osman Aslan'ın Amerika planları nedir? İleride nasıl bir Osman Aslan göreceğiz biz? Hocam güzel soru, teşekkür ediyorum. Allah nasip eder de ömrümüz uzun olursa. İnşallah. Ya açıkçası Amerika'daki kalmamın, yaşamamın sebebi sadece tek sebebi şu an ekonomi. Evet. Ben birçok kişinin de bu sebepten dolayı burada kaldığını ve yaşadığını düşünüyorum. Şimdi bu ekonomiyi de burada en top seviyeye çıkarabilmek için nereden daha iyi para kazanabiliyorsak o işleri yapmaya çalışıyoruz. Zamanında Uber'di yaptık, tırdı tıra geçtik. Şu anda meslek olarak yani bizim yapabileceğimiz bence Amerika'daki en fazla para kazandıran iş. Evet. Okey. Ya dükkan sahipleri falan hariç, onun haricinde konuşuyorum. Ben de bu tırcılık serüvenimde belirli bir seviyeye gelene kadar, yani belirli bir maddi güce gelene kadar, aynı zamanda da kendime bir yandan da pasif gelir sağlayana kadar bu işe devam edip ondan sonrasında ise bir Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum. Ama ve lakin Türkiye'ye gittiğimde kalır mıyım? Kalmayı deneyeceğim. Bakacağım bir şeyler yapabilecek miyim? Ne yapabileceğim? Ya şu an aklımda ben onları çok düşünmüyorum hocam, açık konuşayım. Ya işte Anladım. ben böyle bir yıl sonrasının, 5 ay sonrasının planını çok kuran bir insan değilim. Mesela yarını bile düşünmem. Yarın olur, ona göre planlarım. Hallederiz. Aynen, hallederiz ya derim. Bakarız. Sıkıntı yok ya derim. O şekilde ilerlerim. Ya o sebepten dolayı çok da kasmadığım için aslında bu da bende bir stres oluşturmuyor ve rahat olmamı sağlıyor. Evet. Aslında bence bunu da biz Amerika'ya geldikten sonra öğrenmiş olduk. Evet. Çünkü ben Türkiye'deyken mesela ne yapacağım, ne edeceğim, işte nasıl olacak falan bunları çok düşünürdüm. Çünkü Evet. sürekli bir gelecek kaygım vardı. Ama Amerika'ya geldikten sonra insanları görünce böyle hani Hem çok o rahatlar. hem de buradaki maddi gücün Evet. sana vermiş olduğu potansiyeli aldığın için Evet. aslında o bakımdan da kafan rahata erişiyor. Yani ekonomik güç, maddi özgürlük, bence bunlar en büyük, bu tarz düşünmemizdeki en büyük etken. Tabii şey oluyor yani mesela işte bütün paramı da kaybetsem ya ehliyetim var çıkar ısıtırım. Aynen öyle, aynen öyle. O tarz olduğu için çok Amerika'nın en büyük artılarından birisi gelecek kaygısı biraz daha az yaşıyorsun. Evet. Ya aslında burada yaşar, yani burada abi haftada 2 gün, 3 gün Uber yapsan, bir tane odada kalsan böyle bile 70 yaşına kadar gidebilirsin Evet. belki. Ama bizim buraya geldiğimizde yani burada bir göçmeniz sonuçta. Ve hedefim her zaman bizim kenarda belli bir paramız olması lazım. İşte Türkiye'ye oraya buraya Aynen burada öyle. yatırımlar olması. Aynen öyle hocam. Ya o sebepten dolayı bakalım hakkımız hayırlısı neyse o olsun diyelim ya. Zaman ne gösterecek bilinmez ama inşallah güzel şeyler gösterir hocam. Aynen. Aynen, eyvallah. Peki hocam YouTuber'lık konusuna dönecek olursak mesela geçen de bir benzin istasyonunda karşılaşmıştık.
İşte bir arkadaş geldi abi ben seni izliyorum dedi, bir resim çekindi vesaire ya da okulda olanlar. Evet. Bunlar nasıl hissettiriyor mesela? Biraz ünlü bir insansın şu an ya. Biraz değil, bayağı attı. Hocam ben hiç öyle düşünmüyorum ya. Mesela hiç öyle hissetmiyorum diyeyim aslında. Yani nasıl desem, yani sadece aslında ben de Amerika'da hepimiz gibi. Mesela sen de tır sürüyorsun, ben de sürüyorum. Ahmet de, Mehmet de, Hüseyin de hepsi tır sürüyor. Bizim artımız YouTube'a içerik üretmek. Yani video çekmek. Yani aslında herkesle aynı hayatı yaşıyoruz burada. Tek farkımız içerik üretmek. O sebepten dolayı da ünlü gibi bana bir garip geliyor bilmiyorum ama ben kendimi hiç öyle hissetmiyorum Sanki mesela. değilmişiz gibi. Ya şimdi ben de herkes gibiyim, biraz egoist bir cümle gibi görünüyor olabilir ama öyleyim yani. Herkes hepimiz aynıyız. Aynen. Ama görüyorum mesela adamın 10.000 takipçisine ulaşıp da böyle yürüyüşü değişen insanlar da var burada. Adam böyle yürümeye falan başlıyor. Yani ne bileyim saçma geliyor. Böyle egoistlik, yukarıdan bakma falan. O tarz konuları hiç sevmem. Hiç de öyle insanlarla da yani işim olmaz yani. Ya ben mesela kanka biz bundan önce de tanışıyorduk ama öyle işte hani bir yerde oturup şey yapmışlığımız yoktu. Hani ben şimdi o kadar izlenenleri görünce böyle hani bu tavrını falan ben şeyi düşündüm, acaba hani Osman nasıl falan biz vakit geçireceğiz ama gerçekten yani beklediğimden daha samimi, daha içten. Eyvallah. Zaten bir haftayı beraber geçirdik. Orada bayağı muhabbetler falan. Osman tabii. Aslan'ı izleyin arkadaşlar. Estağfurullah. Elimi. Ya tabii ki böyle fotoğraf çekilmeye gelenler falan olunca mutlu oluyor abi insan ister istemez. Hoşuma gidiyor oradaki adamın 2 tane güzel sözü. Seni güzel yönden etkiliyor. Ama kötü de karşılaştığım oldu bir kere. Bir Haterlar var. yemek yemeye gittik bir yere. Abi bir tane kız geliyor böyle karşıda. Şöyle ağzı açık geliyor, tamam mı? Bir şey sorduk. Çalışan orada. Türk restoranında. Ya sen şu salak salak videolar çeken çocuk değil misin ya dedim. Ya şimdi Ben böyle kaldım yemin ederim. Lan sosyal medyadan yaz. Zaten DM'den yüzlerce öyle mesaj geliyor da. Yüzüme ilk kez böyle bir şey denildi. Şaşırdım kaldım vallahi böyle var ya. Ya bir de çalışan orada. Dışarıdan biri olsa okey ama çalışanın böyle bir şey demesi doğru değil ya. Ne bileyim. ya bir de yani o üslupla mı söylenir, anladın mı? Şimdi Ha. her şeyin bir üslubu vardır. Yani YouTube'da da mesela yorumlar geliyor. Bazı yorumları çoğunu cevaplıyoruz. Ama bazen adam öyle bir üslupla yazmış ki yani hani karşısındakinin de insan olduğunu, karşısındakinin de aslında aynı yerden geldiğini, aynı kültüre sahip olduğunu unutuyor. Ya eleştirinin tam olarak anlamını bilmiyor olabilir bazı insanlar. Bunu böyle çekmesen alan mal yazıyor adam mesela. Aynen. Sonra sinirleniyorsun ya eleştiri yaptım. Ya böyle bu eleştiri mi abi? Aynen. Hakaret ediyorsun sen resmen. Yani hocam bunu böyle çekmesen daha iyi olur. Bak şu açıda bence daha iyi olabilir. Tabii sen bilirsin gibi tarzı şeyler. Böyle biraz pozitif eleştiri bence çok daha güzel bir şey. Kesinlikle. Ya zaten biz eleştiriye kapalı değiliz. Ama hakaret de yemek de istemiyoruz ya. Tabii canım yani kim ister abi? istemez İnsanı abi. ister istemez kötü etkiliyor. Ya o anlık tamam unutuyorsun ama yani kötü mesaj geldiğinde vesaire şey olduğunda ya belli bir zaman sonra artık alışmaya başlıyorsun. Fakat bazen böyle çok damarına da bastığı zamanlar Tabii, olabiliyor. çok ters anına geliyor vesaire. Hocam haterlardan konu açılmışken En sevdiğim konu. bu zamana kadar mesela insanlar, özellikle Amerika'daki tırcılar, ben yorumları biraz okuduğumda Amerika'daki tırcılar ya da işte Türkiye'deki bazı insanlar falan çok değişik yorumlar atmış sana bu zamana kadar. Bunlar niye böyle ya da ne oluyor ya da neden böyle oluyor? Hocam vallahi biliyorsam bak biliyorsam neyim ya. Ben normal video çekiyorum. Kazançları 1 gram abartmadım. Tamam, İzlediysen aynen, izledim. görmüşsündür. Doğru. Kötüyse kötüyü söylüyorum, iyiyse iyi söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Amerika tırcılık şu yanı iyi diyorum. Bu sefer adam diyor ki anlatsana kötü yanlarını bilmem ne, bana küfür etmeye başlıyor. Kötü yanını anlattığım zaman adam diyor ki nasıl kötü, o zaman dön lan Türkiye'ye, gerizekalı yapma bu işi demeye başlıyor. Aynısı Amerika için de geçerli, tırcılık için de, Uber için de, her şey için. Yani adamın girip bir bunu da izlemesi lazım. Şimdi sadece gördüğün ön yargıyla davrandıkları için çoğu insan böyle bir algı oluşuyor otomatik olarak. Bilmiyorum, mesela tır sektöründe milletleri tırdan bitireceksin. Ya arkadaş, Amerika'daki tır sektörü dünyadaki çoğu ülkenin ekonomisinden çok daha önde. Ve ben bunu bitirebilecek güce sahipsem Evet. vallahi helal olsun bana o zaman, ne diyeyim yani hocam. Bu Öyle arada bir hocam lafınızı bırakın, kusura bakmayın. Yani genele vurduğun zaman, bütün ırklara oranladığın zaman Türk driver sayısı gerçekten çok az şu an. Tabii canım. Hani %1 bile değildir belki. Hani biz şimdi şeyi görüyoruz. Şimdi insanlar diyor ki o Amerika'daki herkes tırcı oldu. Halbuki genel tır sektörüne bakmıyorlar. Onlar işte atıyorum seni, beni, işte bir başka birini, işte Amerika'daki kişileri, hikayelerine bakıyorlar. O herkes tırcı oldu. Ama genele vurduğunda, böyle yola çıktığında, tırcıları gördüğünde abi Hintliler var, Özbekler var,
var, Kırgızlar var, Ruslar var. Ya bu piyasayı elinde bulunduran adam bunlar. Tabii. Hele ki Hintliler zaten dünyanın her yerinde fazlalar. Yani burada çok fazlalar. Özellikle bu batı kanadında görüyorsunuz hocam. Evet. İnanılmaz sayıları var. Keşke daha çok Türk tırcı olsa. Keşke büyük broker şirketleri bizim olsa ki hani bizim insanımız büyüse. Tabii canım. Aynen öyle, doğru söylüyorsun. Abi her yer Hintli mesela. Evet, Her taraf Meksikalı. brokerlara ne bile bileyim. bulaştı bu adamlar. Broker Hintli var kaç tane. Tabii ki. Öyle bir algı oluşuyor işte sosyal medyadan birkaç tane YouTuber tırcı olunca. Ya insanların kafasında öyle bir algı oluşuyor ama öyle bir şey de artık gerçekten söz konusu değil yani. Mesela aynı örnekte şunu da verebiliriz. Geçen biri yazdı bana. Abi herkes açık kasaya geçiyor. Ben de geçeceğim. Ha, kim geçiyor abi? Ha, anladın mı? Yani kaç kişi geçmiş? Ben atıyorum 1000 tane Türk tırcı varsa bunların atıyorum 3 tane video çeken, 4 tane 5 tane video çeken adam geçti diye. Herkes geçmedi, bu bir. Aynen Mesela öyle. hep şunu da söylüyorum. Abi kimisine de ben mesela Amazon'dan nefret ederim. Ama kimisi Amazon'a kanka bayılıyor. Nasıl böyle var ya, Amazon'dan başka bir şey yapmam diyen arkadaşım var benim. Evet. Ben Amazon hayatta yapmam. Şimdi farkı ne oluyor? Farkı şu. Şimdi senin ilgi alanın ya da senin yapmak istediğin yol ne? Hani bunları görmek lazım. Bu her işte böyle mesela. Sadece Tabii ki canım. sırada, bu kasalarda da değil. Şimdi birisi bir şey yapıyor diye onu yapmak çok mantıklı gelmiyor yani. Aynen öyle. Biz nereden gelmiştik hocam bu konuda? Bir haterlardan geldik. Biz haterlardan geldik, doğru. Bir tane dayı var ya, bütün sevenlerimin gözünden öpüyorum. Sevmeyenlerimin hepsini. Bütün sevenlerimin hepsinin gözlerinden öperim. Sevmeyenlerin de hepsinin götünü Bir tır okuluna ortak oldun. Evet. Bizlerle detayları paylaşır mısın ya da yeni tır ehliyeti alacak arkadaşlar var mesela. Hocam şimdi tır okuluna Kaliforniya'da bir tane tır okulumuz var. Evet. Truck Master CDL School. Fiyatı $3.500. Her şey dahil. Yani ekstra bir ücret çıkmıyor cebinizden. Ben her şey dahil derken mesela... Ev ücreti haricinde. Okey. Ona geleceğim. Her şey dahil. Okulun bütün masrafları, hatta sınavdan geçemezseniz bir daha ekstradan ücret ödemiyorsunuz kendi cebinizden. Bazı okullarda 400-500 her sınavda kalırdığınızda veriyor biliyorsunuz. Evet, öyle yapalım. $30 da ev, yemek, taşıt hepsi içinde günlük $30 tekabül ediyor. Yaklaşık işte atıyorum permitiniz yok diyelim. Kaliforniya'ya gidip oradan da alabilirsiniz. Veya kendi eyaletinizi alıp Kaliforniya'da gidebilirsiniz. Eğer öyle yaparsanız Utah'a gidiyorsunuz sınava girmeye. Çünkü Kaliforniya'da başka eyaletin permitiyle direksiyon sınavına giremiyorsunuz. Okey. Ama benim daha çok önereceğim şey gidip Kaliforniya'dan permit almak. Veya aynen orada değiştirip orada permitinizi alıp 14 gün, 15 gün, 3 haftada ehliyetinizi alabiliyorsunuz o şekilde. Senle de beraber gittik okula, Evet, çok gördün. güzel yeri vardı. Aynen, bu arada. gördün. Benim betonu en düzgün gördüğüm okullardan birisi bu arada. Ben 3-4 tane okul gördüm. Yani Çok şükür güzel gidiyor. Fuat abiyle de belli bir ortaklık yaptık kendi aramızda. Ya ben şu anlık tırda kendi yapmak istediklerimde olduğu için hem de hala hazırda para biriktirebiliyorken, ehliyetim de varken bu işi yapmak istediğim için şu anda bir sene sonuna kadar falan bir devam etmeyi düşünüyorum. Ondan sonra da işte Kaliforniya'ya mı yerleşirim veya başka bir şey mi olur? Nasip bakalım. hayırlısı olsun hocam, inşallah hakkınızda hayırlısı olur ama Eyvallah. okulun yeri de çok güzel. Park yeri de var hocam. Muhakkak bir daha o taraflara gittiğimizde zaten. Tabii, orada abiyle bir- de tanıştık. Ne uyuduk ama otelde. Of. Hocam o otelde ne uyuduk ya biz. Saat 6'da bir yattık. Ertesi gün saat 6.30'da uyumuşuz var ya. Böyle bir ara bir lavaboya kalktım, Hamza böyle 8 oldu. Yatakta böyle yatıyordum var ya. Ama hak etmiştik hocam. Harbiden Ondan ha, çok öncesinde yoruldum harbiden ya. çok iyi çalışmıştık. Bu hafta da çok iyi çalıştık. Dün bir dinlenebildik. Evet. O da şanssızlığımıza dinlendik Aynen, aslında. Yani aynen. isteyerek dinlenmedik. Yani yük ertesi güne kaldı, devam. Şimdi hocam. Şimdi hocam yavaş yavaş video da biraz uzun oldu. Son soruları sorayım diyorum. Şimdi bir tane videom vardı. 45 günde tır aldım diye. Evet. Sen ondan sonra tırı geri verdin. O Evet. arada o süreçte ne yaşandı? Hocam şimdi ben tırı önce şunu açıklamak istiyorum. 45 günde aldım deyince otomatik olarak şey çıkıyor. 45 günde tır nasıl falan filan diye. Evet. Bilmem ne. Ya peşinat verdim. Geri kalan da taksitle aldım. Zaten videonun içine bunu açıklıyorum. 45 günde aldım yazmamın sebebi de video daha çok izlensin diye. Yani bu ama 45 günde aldım yani. Almadım mı? Aldım sonuçta. Öyle çok saçma bir şey var burada. Hani bunu bir günde de alabilirsiniz. Daha önce Bir günde de paranız aldım var. yazabilirim mesela oraya. Aynen. Ha böyle bir algı oluşuyor. Amerika'ya gittim 30 saniyede villa aldım falan diye. Aynen. Millet şey yapıyor, dalgasına yapıyor bunu ama ya bu yapılabiliyor. Amerika'da bu tır almak, ne bileyim ev almak, araba almak bence aşırı zor bir şeyler değil bunlar yani. Çalışan herkes rahatlıkla yapabileceği şeyler. Ya burada önemli olan detay şunu bilmiyor insanlar. Hani sanıyor ki Türkiye'deki gibi bütün parayı vereceksin, senin olacak falan değil. Burada ev, araba, tır ya da herhangi bir şey aldığın zaman belli bir kısmını down payment dediğimiz veriyorsun. Daha sonrasında kalanını taksit ediyorsun. Evet. Şimdi ne oldu hocam? Ben tırı aldım. İnsan tır aldı diye mutlu olur değil mi? Evet. Ya ben bir mutsuz oldum ya.
Bak yemin ederim hiçbir sebep yok. Abi gece tırda dedim ki ne bileyim falan. O arada rate'ler Amazon'da çok kötüydü. Ben Amazon yapıyordum falan o zaman. Dedim ben bunu bir de şirketle şöyle anlaştık. 6 ayda ben bu parayı geri kalanı borcumun tamamını ödeyeceğim diye anlaştım. Bir baktım bana tır 450 beygir denildi. 400 beygir çıktı. Ben bir de reefer yapmayı düşünüyordum o sıra. Böyle olunca ben bir iyice içime sinmedi. Zaten patron da dedi ki bir hafta dene, içine sinmemiş olursa tırı geri verebilirsin. Aynen. Zaten onların tırıydı değil mi? Aynen. Zaten şirketin tırıydı. Webestosu falan çalışmıyordu. Bozuldu bilmem ne. Yolda kaldım dağda falan filan derken. Ya ben de içime sinmedi hakikaten. Yani baktım rate'ler de çok iyi değil. Ya dedim ben biraz da aceleci davrandım sanki dedim. Çünkü 45 gün çok erken. O yüzden geri verdim. Sebebim sadece bu. Başka hiçbir şey yok yani. Ya şöyle, tır almak evet güzel bir şey. Dediğimiz gibi bir günde de tır alabilirsin ama tırı aldıktan sonra mesela onun bakımını yaptırmak, işte onun atıyorum sağından solundan anlayabiliyor olman lazım. Bunun için mesela ben videolarda daha önce şey diyordum. Hani tırın paranız varsa bile bir 6 ay sürün. Ya bir de kenarda bir 20-30 binde bekletmen lazım yani. Aynen öyle. Hani çünkü bu tırın ucuz bir parçası yok. Şu farlar var ya, o farlar. Evet. Ne kadar biliyor musun? Evet. 5000 lira. Dealer'ında. Hani Şaka yapıyorsun. tabii çok şu şeyler var ya, basamakları açtığımız yana. Onlar 1000 küsur dolar yani, öyle diyeyim sana. Bir de Volvo mesela, Volvo'nun parçası bulunmuyor. Freightliner A101 gibi. Ben bir önceki tırın farının altında hafif bir çatlak şey oldu diyor. Gibi. Onu mesela yaptıracağın yerleri bilmen lazım. Örnek veriyorum. Waystation'da kaldın. Lastiklerine out of service verdiler. Arka tekerleri 8.000 dolara da değiştirebilirsin bu durumda. Çünkü out of service olduğun anda 500 dolar fazla bütün ürünler. Hani teker 500 ise out of service de 1000 kanka. Öyle değil. Ama mesela değiştirecek yeri biliyorsundur. Texas'ta bütün o lastikleri 2000'e de değiştirebilirsin. Hani bu ince detayları kapıyor olmak lazım. Sen de muhtemelen tır aldıktan Tabii ki. sonra bunun farkına vardıysan vermekle en iyisini yapmışsın bu arada. Evet. Hani bir de kendi kafanı toplayıp ben ileride... Ya bir de şu var şimdi mesela bir de 6 aydan sonra almasının sebebi bence bir de mesela bu sektörde gider miyim? Bu Evet. sektörde devam eder miyim? Aynen. Veya ikinciyi alır mıyım, üçüncüyü alır mıyım, bu tırı satar mıyım falan diye aslında 6 ay beklemenin o avantajı da var. Kesinlikle. Şimdi mesela ben çok bu aralar tır almayı düşünmüyorum. Belki bu sektörde, ya tır sektöründe bırakırım tırı, farklı bir artık kendi işimi atıp orada devam ederim veya başka bir şey olabilir. Bakalım nasip, o yüzden ya şu an şeydeyiz, pusudayız hocam. Çünkü girerken şöyle de bir şey var. Herkes şunu düşünüyor. Ya tır ya, ne olacak falan. Evet. Sonra işin içine bir giriyor, kaos bir başlıyor. Oradan bir sıkıntı, buradan bir şey, kafası dolu. Yük yetişti mi yetişmedi mi, tırı vurdum mu vurmadım mı derken adam geriliyor. Ondan sonra odak noktası sürekli dağılıyor. Ki bazı insanlar mesela şunu da yapıyor. Adam mesela sıfır stres yönetimi. Adam direkt mesela eğitimden sonra diyor ki bu iş yapılır mı ya, ben gidiyorum diyor. Evet ve var bayağı var öyle insan. Çok fazla insan var. Ben şunu gördüm. Türkiye'de bir tane low bed yapan bir abi vardı. Bu bizim oversize dediğimiz aynısı. Adam bir sene Amazon yaptı. Sonra konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Dedi ben Türkiye'ye döneceğim. Abi dedim Türkiye'de ne yapacaksın? Dedi ki oğlum bu iş yapılır mı? Siz kafayı mı yediniz dedi ya. Oğlum siz tırcılık yaptığınızı mı sanıyorsunuz dedi. Bu ne lan dedi. Evet. Lan Ya- yemek yok, bir şey yok. Bu ne dedi, sabah akşam sürüyor. Ben dedi gidiyorum. Dedim abi yolun açık olsun. Evet. Türkiye'dekiyle çok alakasız. Çok alakasız. Bir de yani işin içine girince tabii ki daha fazla görüyorsun, öğreniyorsun bazı şeyleri. O yüzden öyle O bak. yüzden denemek lazım. Aynen. En az ki bence 1 yıla yakın da hadi diyelim 6 ay. Bir driver olarak çalışmak, bir görmek ne oluyor, ne bitiyor. Bir piyasayı koklamak lazım. Aynen öyle. Vay be, ne konuştuk bakalım. Vallahi hocam son sorun. Son sorumu soruyorum. Evet arkadaşlar, güzel kızların beklediği o soru. Hocam, Osman Aslan'ın aşk hayatı nasıl gidiyor? Bir güzele gönül verdim. Hocam yani aşk hayatı derken hangi hayat? Hangi hayat? Hangi aşktan? Hangi aşk? Yani benim öyle bir şeyim yok ya hocam. Bu arada ben gay falan değilim. Bazı insanlar şey algılıyor da böyle. Sen gay misin? Baba elhamdülillah Maraşlı şey mi olur? Gay mi olur? Maraşlı adam yani. Araçtan geri çıkalım. Ha, ama baba tırdayız ya. Yani bilmiyorum, bir de tırcı olduğumuz için mi falan çok bir Sosyal hayatımız yok. Aynen, çok sosyal hayatımız yok. Biraz piyasadan Elimiz ayağımızı bir çektik. çektik hocam. Valla bakalım hocam, inşallah birisi çıkarsa önümüze. Hocam Allah hayırlı bir nasip Aynen. versin inşallah. Nasip tabii, şöyle Rusya'dan falan. Ya tamam, ırk fark etmez. Evet arkadaşlar, Taco Bell'in sponsorluğundan bugünkü podcast serimizde Osman kardeşimiz bizlerleydi. Çok güzel bir diyalogumuz, conversation'ımız oldu. Kendinize dikkat edin. Videoyu burada kapatıyorum.